Dostlar selamünaleyküm. Hindistan'ın İran'la ortak hareket ederek Azerbaycan ve Türkiye'ye kurduğu gizli bir tuzak ortaya çıktı. İki ülke bir liman anlaşmasıyla resmen gizli bir lojistik hat oluşturmuşlar. Ve işte bugün bu hattı konuşuyoruz. Hindistan ve İran bize nasıl bir tuzak kurdu? Kurdukları tuzak Türkiye ve Azerbaycan için bir tehdit oluşturuyor mu? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Hem de çok kısa bir sürede. Ama kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Azerbaycan tartışmasız bir şekilde Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı üstünlük sağladı ve neredeyse 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri almayı bildi. Bu hepimiz için bir gururdu. Ama tabii ki mesele sadece toprakları geri almak değil. Mesele onları elde tutabilmek. Azerbaycan bunda da kararlı olduğunu her fırsatta gösterdi. Savaş bitip ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Ermenistan'ın saldırı veya saldırı girişimleri bir süre daha devam etti. Ama Azerbaycan hepsini orantısız bir güçle bastırmayı bildi ve Ermenistan masaya oturmaktan başka şansının kalmadığını anladı. O zamandan beri de barış görüşmeleri sürüyor. Barış nasıl sağlanacak? Elbette Ermenistan Karabağ'da bir hak iddia etmeyeceğini, yani Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini ilan edecek ve konu kapanacak. Devletler arasında sonsuza dek süren düşmanlıklar olmaz. En büyük savaş bile yaşansa sonrası barış masasında tamamlanır. Burada da aslında öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü Paşinyan bu konuda çok net. Hatta dün barış görüşmeleriyle ilgili bugüne kadarki en net açıklamasını yaptı. Şu an kendi halkını ikna etmeye çalışıyor ve dün Azerbaycan'la anlaşma bir seçenek değil, zorunluluk dedi. Anlaşma onaylanmazsa anayasa değişikliğine gideceğini ima etti. Yani bir yandan baktığınızda Paşinyan gerçekten barış yapma konusunda kararlı. Ama bir başka açıdan baktığınızda da sanki savaşa hazırlanıyor gibiler. Azerbaycan sınırlarında ufak ufak hareketlilikler görülebiliyor. Mesela daha geçtiğimiz Temmuz ayında ABD ile sınırda ortak bir tatbikat yaptılar. Bundan 2 ay önce de Ermeni insansız hava araçları Azerbaycan mevzilerinden görüntü almaya çalıştı. Azerbaycan fark edip müdahale etti ve bu İHA'lar geri kaçmak zorunda kaldılar. Bu haberi görünce insanın aklına bir şey geliyor. Madem Ermenistan'ın insansız hava araçları vardı, savaşta bunları neden kullanmadı? Yani neden savaş boyunca sadece Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını konuştuk? İşte burada yeni bir hazırlık süreci devreye giriyor. Şu an Ermenistan bir yandan da ordusunu güçlendirmeye çalışıyor. Ve belki ilginç gelecek ama bu konuda şu an en önemli müttefikleri Hindistan. Hindistan, Pakistan'la yaşadıkları her savaşta Pakistan'ın yanında yer alan Türkiye ve Azerbaycan'ı bu bölgede oyalayabilmek için atağa kalktı. Zaten Ermenistan'ın bir yandan barış derken bir yandan sınırı taciz etmeye kalkması falan bundan kaynaklanıyor. Şu an kafaları karışık. Hindistan'ın desteğiyle acaba bir şeyler yapabilir miyiz demeye başladılar muhtemelen. Ama tabii ki hayat Hint filmleri kadar ütopik değil. Peki Hindistan Ermenistan'a ne şekilde ve hangi yollarla yardım ulaştırıyor? İşte bu soruyu sorunca bugün konumuz olan Çabahar Limanı'na geliyoruz. Bu liman meselesi çok boyutlu değerlendirmemiz gereken bir mesele ve gerçekten öyle basit bir mesele değil. Bize bir zararı olur anlamında demiyorum. Buna ne Hindistan'ın gücü yeter ne de Ermenistan'ın. Ama yine de bize tuzak kuruluyor olması bile rahatsız edici. Hindistan İran'la bir anlaşma yaptı ve 10 yıl boyunca Çabahar Limanı'nı işletmek için İran'dan yetki aldı. Çabahar Limanı İran'ın güneydoğusunda ve Hindistan bu limanı kullanarak Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşmayı hedefliyor. Normalde Pakistan izin vermediği için Hindistan Afganistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a ya da Rusya'ya ulaşamıyor. İşte bu liman sayesinde buraların tamamına ulaşabilmeyi hedefliyor. Yani aslında bu liman onlar için bir ticaret güzergahı. Dünyadaki bütün ülkeler için ticaret can damarıdır ama Hindistan için bu konu biraz daha önemli. Çünkü Hindistan şu an dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldi. Dünyanın en kalabalık ülkesiyseniz o insanları doyurmak diğer ülkelere göre çok daha zor olur. Ve Hindistan dünya ticaretini elinde bulunduran Çin'le aynı bölgedeki bir devlet. Yani ticarette ciddi bir rekabetle baş başa ve kara sınırıyla birçok bölgeye ulaşamıyor. Elbette ticarette taşımacılığın kalbi deniz taşımacılığıdır ama denize kıyısı olmayan ülkelere de ulaşmaları gerekiyor. İşte Çabahar Limanı ile Hindistan az önce saydığım ülkelere ve daha fazlasına ulaşmayı hedefliyor. Bu limanın önemiyle ilgili birazdan yine konuşuruz. Ama önce esas beklediğiniz kısma odaklanalım. Yani bu liman ticaret yolu açmak amacıyla aldıkları bir limansa nasıl oluyor da Türkiye'ye ve Azerbaycan'a kurulmuş bir tuzağa dönüşüyor? Hindistan bu liman üzerinden gizli bir hat oluşturdu. İran üzerinden bu limanı kullanarak Ermenistan'a gizli bir lojistik hat kurdukları ortaya çıktı. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü özellikle son dönemlerde Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı kışkırtmak için sıraya giren ülkeler arasında Hindistan başı çekiyordu. Ve işte bu kurdukları lojistik hatla
sonunda Ermenistan'a ağır silah ve hava savunma sistemleri yığmaya başladılar. Muhtemelen Azerbaycan sınırlarını taciz eden o insansız hava araçları da bu lojistik hat üzerinden Hindistan tarafından tedarik edilmiştir. Tabii bir ihtimal de İran'ın vermiş olması. Yani bu ihtimalde göz önünde bulundurmak gerekiyor ama benim tahminim dediğim gibi bu işin failinin Hindistan olduğu yönünde. Çünkü Hintli askeri kaynaklara ve savunma haberi yapan medya organlarına göre Ermenistan şu an Hindistan'ın en büyük silah alıcısı konumuna geldi. Zaten Hindistan askeri teknoloji ihracatı anlamında çok kayda değer bir ülke sayılmaz. İşte böyle bir ortamda 2020 yılından beri Ermenistan'a toplamda 2 milyar doların üzerinde silah satışı yaptılar. Tabi bu bilinen satışlar. Bilinmeyenler de vardır illaki. 2 milyar dolar belki Türkiye için çok büyük bir rakam değil şu anda. Ama Hindistan'ın savunma sanayi için ve Ermenistan ordusu için gerçekten büyük bir rakam. Zaten bu yüzden muhtemelen Azerbaycan'a karşı bir şeyler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Ve son dönemde Azerbaycan sınır hattında provokasyonlara başladılar. Özellikle Laçin ve Kelbeçer civarında taciz atışları yapıyorlar ve İHA saldırıları düzenliyorlar. Şu an için bunlar genelde ufak çaplı tacizler ama barış görüşmelerinin yapıldığı bir süreçte bunların olması elbette geleceğe yönelik ciddi kaygılar oluşturuyor. Ama daha çok aklı selim Ermeni halkı arasında kaygı oluşturması gerekiyor. Çünkü şu an Fransa, ABD ve Hindistan gibi ülkeler Ermenistan'ı boşuna gaza getiriyorlar. Yine kaldıramayacağı bir yükün altına sokacaklar ve ortada bırakacaklar. Paşinyan aslında bunun zaten farkında şu anda. Eğer olur da Ermenistan Hindistan'ın gazına gelip bir şeyler yapmaya kalkarsa o zaman ağır şekilde bedelini öder. O bunu biliyor. Sadece şunu düşünmeleri yeterli aslında. Hindistan'ın daha kendine hayrı yok. Pakistan'la bir çatışma yaşadılar. Kendi hava sahalarında bile savaş uçaklarını kaldıramaz hale geldiler. Bugün Ermenistan'a gaz veriyorlar ama ilk çatışmada onu ortada bırakırlar. Bırakmak zorundalar, zaten bir güçleri de yok. O yüzden Ermenistan'ın da bu konuda akıllı davranması gerekiyor. Yani ortaya çıkan bu gizli hattı kısaca değerlendirirsek Azerbaycan'a verebileceği bir zarar yok ama gereksiz yere gerginliğe sebep olacak. Peki bu liman anlaşmasını sadece Azerbaycan'a karşı Ermenistan'a silah desteği sağlamak için mi yaptılar? Elbette değil. Hatta muhtemelen anlaşmayı imzaladıklarında akıllarında Ermenistan falan yoktu. En azından Hindistan tarafı için bu geçerli. Çünkü İran'ın aklında Ermenistan her zaman vardır. Karabağ'ın ilk işgal edildiği savaşta da Ermenilere destek verdiler. Karabağ'ın geri alındığı son savaşta da. O yüzden onların aklında muhtemelen vardır. Ama Hindistan'ın aklında böyle bir şey yoktu. Çünkü bu olay yeni bir olay değil. 2000'lerin başından beri İran'la Hindistan böyle bir anlaşmayı hayata geçirmek istiyor. Bunun sebebi de Çin'in Pakistan'dan aldığı Gwadar limanını dengelemek. Bu iki liman neredeyse yan yana. Birbirlerine çok yakınlar ve Çin'le Hindistan bunları aynı amaçlarla kullanmak istiyor. Çin zaten hızlı ilerliyor. Yani Pakistan'daki limanı kullanmaya başladılar. Hatta burayla bağlantılı kara ve demiryolu projelerinin de büyük çoğunluğunu bitirdiler. Çin'in bu altyapı için yaptığı yatırım 70 milyar doları geçti. Ama Çin açısından bu paraya değer çünkü ticaret kısaldığı için çok ciddi tasarruf sağlıyorlar. Tabi mesele işin tasarruf kısmı da değil. Yeni pazarlara açılabilmek. İşte Hindistan'ın İran'la yaptığı anlaşmanın esas sebebi bu. Çin'in açıldığı yeni pazarlara girebilmek. Zaten bu yüzden bu anlaşma ABD'nin tepkisini çekmiyor. Normalde biliyorsunuz ABD İran'a yaptırımlar uyguluyor ve İran'la işbirliği yapan ülkelerde yaptırımlara maruz kalıyor. Ama Hindistan'ın hamlesi Çin'i zayıflatacak bir hamle olduğu için onlara yaptırım uygulamıyorlar. Zaten Hindistan ABD için çok önemli. Çin'i dengelemede kullandıkları en büyük güç olarak görüyorlar orayı. O yüzden S-400 aldıkları zaman da yaptırıma maruz kalmamışlardı. Zaten biliyorsunuz Batı'nın en bilinen gerçeği çifte standarttır. Neyse işte oralara girmeyelim şimdi. Yani kısacası Hindistan ticaret amacıyla İran'dan aldığı limanı muhtemelen İran'ın da teşvikleriyle Ermenistan'a silah sevkiyatı yapmak için kullanıyor. Bir işe yarar mı derseniz yok, yani hiçbir işe yaramaz. Sadece Ermenistan'ı bir darbe daha yiyeceği bir heyecanın içine sürükler. Gerçekten başka hiçbir işe yaramaz. Allah'a emanet olun.